Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün en büyük nedenlerinden biri neydi dersiniz? Savaşlar mı, salgın hastalıklar mı, yoksa iç karışıklıklar mı? Bunların hepsi önemli ama belki de en sinsi tehdit cebinizde taşıdığınız bir madeni paranın içindeki gümüş oranının giderek azalmasıydı. Bu videoda Roma İmparatorluğu'nun para birimi denarius'un, yani küçük gümüş sikkelerin zamanla nasıl değer kaybettiğini, gümüş içeriğinin azalmasının ekonomiye nasıl büyük zararlar verdiğini ve bu sürecin sonunda nelere yol açtığını anlatacağız. Tarihten ders almak isteyenler için enflasyon ve para birimlerinin erimesinin binlerce yıl önce nasıl başladığını görmek oldukça ilginç olacak. Ama öncesinde neden denarius? Başka para birimi yok muydu? Neden özellikle denarius? Denarius tek başına değildi elbette. Roma'da altın, gümüş, bronz ve bakırdan üretilmiş farklı paralar da vardı. Aureus, altın para birimiydi. Denarius'tan çok daha değerliydi ve genellikle büyük ödemelerde kraliyet hazinesinde ve zengin tüccarlar tarafından kullanılırdı. Sestertius, başlangıçta gümüşken sonradan bronzdan basılmaya başlandı. Küçük ödemeler için kullanılıyordu. Az, bakırdan yapılan en küçük para birimiydi ve halk arasında günlük alışverişlerde yaygın olarak kullanılıyordu. Peki denarius? Denarius, Roma ekonomisinin bel kemiğiydi. Aureus çok değerliydi, as ise çok küçük işlemler içindi. Denarius ise asker maaşlarından ticarete kadar geniş bir kullanım alanına sahipti. Güçlü ve istikrarlı olması sayesinde Roma'nın ekonomik sistemini uzun yıllar ayakta tuttu. Ancak zamanla içindeki gümüş oranının düşmesiyle değeri eridi ve yerini başka para birimlerine bıraktı. Peki bu düşüş nasıl başladı? Hazır mısınız? İşte Roma'daki bazı acı gerçekler. Roma gücünün zirvesine ulaşmıştı. Fakat bu büyük medeniyetin yükselişi aynı zamanda büyük bir ekonomik güç gerektiriyordu. Ticareti kolaylaştırmak, askeri ödemeleri düzenli bir şekilde yapmak ve tüm imparatorlukta istikrar sağlamak için yeni bir para birimi gerekiyordu. İşte tam o anda M.Ö. 211 yılında Roma Cumhuriyeti denarius adlı gümüş sikkesini sahneye çıkardı. Bir bakıma bu para birimi Roma'nın ekonomik cesaretini ve geleceğe olan inancını simgeliyordu. İlk basılan denariuslar neredeyse 4,5 gram saf gümüş içeriyor ve oldukça değerliydi. Roma ordusundaki askerler maaşlarını bu sikkelerden alırken pazar yerlerinde yapılan her alışverişin temel aracı haline gelmişti. Bir bakıma denarius sadece bir ödeme aracı değil, Roma'nın ekonomik gücünün, halkın güveninin ve imparatorluğun kudretinin simgesiydi. Ama zamanla işler değişmeye başladı. Roma'nın sınırları genişledikçe imparatorluğun harcamaları da büyüdü. Savaşlar arttı, yönetici harcamaları şişti ve devlet hazinesi her geçen gün daha fazla zorlandı. İşte bu noktada bir zamanlar saf gümüşle basılan bu değerli paranın içeriği giderek değişmeye başladı. Bir zamanlar gücün sembolü olan denarius bir anda değerini kaybetmeye başlamıştı. Peki ne olmuştu da Roma bu bir zamanlar güçlü olan parayı sulandırmaya başlamıştı? Dengelerin sarsılmasıyla birlikte devlet harcamalarını karşılamak adına Roma'nın yöneticileri belki de şimdiye kadar aldıkları en yanlış kararlardan birini verdi. Denarius'un gümüş içeriğini azaltmak. Milattan sonra 54 ve 68 yılları arasında İmparator Nero döneminde Roma zaferler kazanıyor, büyük inşaat projeleri gerçekleştiriyor, lüks harcamalar yapıyordu. Ancak aynı zamanda Britanya gibi uzak topraklarda savaşlara da giriyordu. Bütün bu masraflar devlet hazinesini iyiden iyiye zorlamaya başlamıştı. İşte bu noktada Nero ekonomik sıkıntıları hafifletmek için denarius'un içeriğindeki gümüş oranını %95'ten %90'a düşürdü ve paranın ağırlığını azalttı. Üzerindeki gümüş azalmıştı ama ilk bakışta kimse bunun büyük bir değişim olduğunu fark etmedi. Paranın ağırlığı düşmüş ancak görünürde hala değerini koruyordu. Fakat zamanla tüccarlar paranın içindeki gümüş oranının azaldığını fark etmeye başladılar ve daha fazla denarius talep etmeye koyuldular. Çünkü çok değerli metallerin yerini alan daha ucuz malzemeler bu parayı hızla değersizleştiriyordu. Roma halkı ellerindeki eski paraları saklamaya, yeni basılan denariusları ise daha az değerli görmeye başlamıştı. Küçük gibi görünen bu değişim büyük bir ekonomik yankı uyandırdı. İlk bakışta sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Ama asıl etki paranın içindeki gümüşün azalmasıyla başlayan, zamanla derinleşen ve büyüyen bir ekonomik kayıptı.
Bu kayıp belki de Roma'nın gücünün ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyordu. Bir imparatorluk güçlü bir para birimine sahip olabilir. Ancak o para birimi ne zaman değerini kaybetse tüm imparatorluğun dengesi de bozulur. Milattan sonra 161 ile 180 yılları arasında İmparator Marcus Aurelius, Roma'nın altın çağı olarak görülen dönemin sonlarına denk gelen önemli bir hükümdardı. Roma tarihinin en bilge imparatorlarından biri olarak anılan Marcus Aurelius adeta filozofların tahtına oturmuş bir hükümdardı. Ancak onun döneminde Roma sadece düşüncelerle değil, sert gerçeklerle de yüzleşmek zorundaydı. Milattan sonra 165 ile 180 yıllarında yaşanan Antoninus vebası Roma nüfusunu ve ekonomisini ciddi şekilde sarstı. Bu veba öyle bir felaketti ki savaş meydanlarında binlerce askerin canını alan kılıçlardan daha büyük bir yıkım yaratıyordu. İnsanlar birer birer hayatını kaybediyor, tarlalar ekilmeden kalıyor, atölyeler çalışamaz hale geliyordu. İş gücü azaldıkça üretim düşüyor, ordunun finansmanı zorlaşıyordu. Roma ekonomisi ayakta kalmak için çırpınıyordu. Bu süreçte Marcus Aurelius ekonomik istikrarı sağlamak için denarius'un gümüş oranını %75'e düşürdü. Artık paraların içeriğinde daha fazla bakır ve diğer ucuz metaller bulunuyordu. Halk elindeki eski ve saf gümüş içeren denariusları saklamaya başladı. Çünkü yenilerinin değersizleştiğini fark ediyorlardı. Ve işin en ilginç yanı neydi biliyor musunuz? Marcus Aurelius kendi döneminde bu ekonomik çözümün sonuçlarını tam anlamıyla göremedi. Ancak tarihin bize gösterdiği bir şey var. Eğer bir imparatorluk halkına verdiği paranın değerini azaltıyorsa bir süre sonra halk da imparatorluğa verdiği değeri azaltmaya başlar. Milattan sonra 193 ve 211 yılları arasında Roma'da bir imparator tahta çıkarken en çok kimi memnun etmesi gerekiyordu dersiniz? Senatoyu mu, halkı mı? Hayır, askerleri. Çünkü o dönemde bir hükümdarın kaderini belirleyen en önemli şey arkasındaki ordunun desteğiydi. Septimius Severus da bunu çok iyi biliyordu. Milattan sonra 193 yılında Roma tahtına oturduğunda ilk yaptığı şeylerden biri askerlerin maaşlarını arttırmak oldu. Ama işin bir de şu tarafı vardı. Maaşları arttırmak güzel de o maaşları ödeyecek hazine var mıydı? Septimius Severus'un karşısında iki seçenek vardı. Ya vergileri artırıp halkın öfkesini kazanacak ya da elindeki parayı çoğaltmanın bir yolunu bulacaktı. İktidarını sağlamlaştırmak ve askerlerini memnun etmek için büyük maaş artışları yaptı. Ancak artan askeri harcamalar nedeniyle Roma hazinesi zor duruma düştü. Çözüm olarak denarius'un içindeki gümüş oranı %50'ye kadar indirildi. Septimius Severus'un askerleri maaşlarını almaktan memnundu belki. Ama Roma halkı için işler değişiyordu. Çünkü enflasyon artık hissedilir hale gelmişti. Denarius'un içindeki gümüş azaldıkça fiyatlar yükselmeye başladı. Tüccarlar eskisi gibi saf gümüş içeren sikkeleri saklıyor, yeni basılanları ise mümkün olduğunca elden çıkarmaya çalışıyordu. Roma sokaklarında artık sadece insanlar değil, değeri eriyen paralar da bir hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Milattan sonra 211 ile 217 yılları arasında Roma'da bir imparator, adını herkes biliyor ama onu seven pek az. Roma tarihinin en acımasız imparatorlarından biri. Bunun hikayesini başka bir videomuzda derinlemesine ele alırız. Şimdi dönelim bizi ilgilendiren asıl meseleye. Antoninus Fermani, milattan sonra 212'de Karakalla bir ferman yayımladı. Dedi ki, bundan sonra imparatorluğun içindeki tüm özgür insanlar Roma vatandaşıdır. Bugün kulağa hoş geliyor değil mi? Ama mesele şu ki Karakalla bunu halkı düşündüğü için yapmadı. Gerçekte amacı vergi veren insan sayısını arttırarak daha fazla para toplamaktı. Ancak daha fazla vergi almak bile hızla büyüyen harcamalar karşılamaya yetmedi. Peki denarius'un içinde gerçekten ne kaldı? Karakalla'nın dönemi geldiğinde Roma sikkeleri artık eskisi gibi değildi. Başlangıçta %95 saf gümüşten oluşan denarius artık %40 gümüş içeriyordu. Ama asıl olay burada bitmiyordu. Roma'da insanlar paralarını dikkatle incelerdi. Bir madeni para elinde hafifse, sesi tok çıkmıyorsa içinde bir iş vardı. Ve işte o dönemde basılan yeni denariuslar tam olarak böyleydi. İçeriği bakır, dışları incecik bir gümüş tabakasıyla kaplı. Denarius artık tıpkı Roma gibiydi.
Milattan sonra 250 ile 270 yılları arasında imparatorlar gelir, imparatorlar gider. Milattan sonra 3. yüzyıl Roma'nın belki de en çalkantılı dönemiydi. Koca bir yüzyılda tam 26 imparator tahta geçti. Bir yandan sürekli taht kavgaları, isyanlar ve dış saldırılar, diğer yandan hızla çöken bir ekonomi. Bir zamanlar %95 saf gümüş içeren denarius, milattan sonra 250'ye gelindiğinde %5 gümüşe kadar düştü. Milattan sonra 253 ile 268 yılları arasında hüküm süren İmparator Gallienus belki de en büyük illüzyonistlerden biriydi. Roma düşman saldırılarıyla çalkalanıyor, ordular maaş bekliyor, tüccarlar ödeme istiyordu. Ama hazine neredeyse boştu. Gallienus'un çözümü ne oldu dersiniz? Denarius'u neredeyse tamamen bakırdan basmak. Üzerine de sadece incecik bir gümüş kaplama ekleyerek halkı kandırmaya çalıştı. İnsanlar bunu hemen fark etti. Paralar ceplerde aşınıyor, gümüş tabaka dökülüyor ve Roma'nın değerli paraları sıradan bakır parçalarına dönüşüyordu. Artık halk paraların tamamen değersizleştiğini anlamıştı. Roma sadece parayı değil, halkın güvenini de eritmişti. Ve güven bir kez kayboldu mu geri kazanmak saf gümüşten yeni bir para basmaktan bile zordu. Roma'da büyük çaplı bir ekonomik kriz yaşandı. Ticaret durma noktasına geldi. Çünkü tüccarlar denarius'u kabul etmek istemiyordu. Bir tüccarın "beni aptal mı sanıyorsunuz?" diyerek bu paraları reddettiğini ve onun gibi düşünen binlerce tüccar olduğunu düşünün. Kara borsa yaygınlaştı. Halk takas sistemine geri dönmeye başladı. Örneğin bir Romalı 10 kilo buğdayı satmak istiyor ama tüccar denarius kabul etmiyor. Bunun üzerine bir koyun karşılığında anlaşmaya varıyorlar. Ama bir sorun var. Herkes kendi malını daha değerli göstermek istiyor. Bir malın diğeriyle değişim oranı sürekli tartışmalara yol açıyor ve işin içine kara borsa giriyor. Çünkü bazı uyanıklar eski gerçek gümüş içeren denariusları stokluyor ama piyasada artık sadece bakır paralar dolaşıyor. Roma ordusu para yerine gıda ve arazi talep etmeye başladı. Roma'nın asıl bel kemiği ordusuydu ve bir imparator için en tehlikeli şey askerlerin maaşlarını ödeyememekti. Ama askerler de tüccarlar gibi sahte parayı reddetmeye başladı. Artık denarius yerine gıda, arazi ve altın istiyorlardı. Öyle ki bazı lejyonlar maaşlarını alamadıkları için isyan etti. Bazıları ise düşmanla işbirliği yaparak Roma'ya sırtını döndü. Sonuç enflasyon, güvensizlik ve çöküş. Milattan sonra 270'e gelindiğinde denarius'un içindeki gümüş oranı 0,5'e kadar düştü. Yani bir zamanlar imparatorların yüzüyle süslenmiş, zenginliğin sembolü olan bu para artık sadece bakır bir çöp haline gelmişti. Denarius'un gümüş içeriği %95'ten %0,5'e düştüğünde artık bu para birimi ticarette neredeyse geçersiz hale gelmişti. Roma vatandaşları ve tüccarlar denarius yerine altın ve gümüş gibi gerçek değerli varlıklara yönelmeye başladı. Bu süreç imparatorluğun ekonomik sisteminin çökmesine neden oldu. Peki Roma bundan kurtulabildi mi? Milattan sonra 4. yüzyılda İmparator Konstantinos Roma ekonomisini kurtarmak için yepyeni bir para birimi çıkardı. Solidus. Tamamen altından yapılan bu para bir anlamda denarius'un ölümünü ilan etti. Ama ne gariptir ki yeni paranın adı solidus, yani sağlam anlamına geliyordu. Demem o ki Roma İmparatorluğu'nun çöküşü birçok faktörün bir araya gelerek imparatorluğu derinden sarstığı bir dönemi işaret eder. En önemli etkenlerden biri ekonomik sıkıntılardı. Denarius'un içindeki gümüş oranının azalmasıyla başlayan süreç hızla enflasyona yol açtı ve bu durum Roma'nın para biriminin güvenilirliğini kaybetmesine neden oldu. Ticaretin bozulması ve halkın güveninin sarsılması ekonomiyi derin bir krize soktu. Zengin sınıf varlıklarını altın ve gümüş gibi değerli metallere yönlendirirken halk daha da yoksullaştı. Bu da toplumda büyük bir eşitsizlik ve huzursuzluk yarattı. Ancak ekonomik çöküş sadece halkı değil, Roma ordusunu ve yönetimi de zayıflattı. Ordunun maaşları değer kaybeden para ile ödenmeye devam ettikçe askerlerin sadakati sorgulanmaya başlandı ve devlet dış tehditlere karşı savunmasız hale geldi. Ordu yeterli kaynak alamazken imparatorlar paralı asker gruplarına yöneldi. Ancak
Ancak bu durum Roma'nın savunma gücünü daha da zayıflattı. Aynı zamanda vergiler yeterince toplanamadığı için Roma'nın iç işleyişi bozuldu ve devlet hizmetlerinde aksaklıklar başladı. Bütün bu zorluklar Roma İmparatorluğu'nu dış tehditlere karşı daha savunmasız kıldı. Cermen kabileleri ve Persler gibi dış güçler Roma'nın zayıfladığını fark etti ve imparatorluk sınırlarına baskıyı arttırdılar. Roma güçlü bir savunma yapabilmek için gerekli kaynaklardan yoksundu ve bu durum imparatorluğun çöküşünü hızlandırdı. Sonuç olarak Roma İmparatorluğu'nun ekonomik temelleri sarsıldıkça toplumsal, askeri ve idari yapısındaki daha derin sorunlar ortaya çıktı ve imparatorluk büyük bir çöküşe doğru ilerledi. Roma hem içsel hem de dışsal tehditler karşısında savunmasız hale geldi ve tarihsel olarak büyük bir imparatorluk olarak sona erdi. Ne demiştik? Zaman geçer, savaşlar uzar, hazinedeki gümüş azalır. Çözüm mü? Denarius'un içindeki gümüş oranını düşürmek. Önce biraz, sonra biraz daha derken bir gün tüccar fark eder ki elindeki sikke eski parlaklığında değil. Aynı para ama artık daha az şey alabiliyor. Halk itiraz eder ama devlet yetkilileri para yine para der. Sizce tanıdık geldi mi? Roma'nın yaşadığı ekonomik çöküş geçmişe ait bir hikaye gibi görünebilir. Ancak dikkatlice bakarsanız bugün dünyada yaşananlara ne kadar benzediğini fark edersiniz. Şimdi Roma'dan ayrılıp günümüze gelelim. Cebinizdeki kağıt paraya bir bakın. Eski bir dostu görmüş gibi. Ama ne siz eskisizsiniz ne o eski o. Zaman ikinize de dokunmuş. O bir zamanlar kudretliydi, alım gücüyle dünyaları satın alabilirdi. Şimdi ise yorgun. Üzerindeki rakam aynı ama ağırlığı eksilmiş, değeri erimiş. Bir zamanlar 1 dolar gerçekten 1 dolardı. Ama 1913'ten bu yana alım gücü %98 düştü. Elinizde hala aynı banknot var ama artık onunla alabilecekleriniz çok daha az. Zaman kimine iyi davranır, kimine kötü. Peki Roma da aynı yolu izledi. Biz de mi? Devletler hep en kolay çözümü seçti. Para basmak. İlk başta ortada bir sorun yok gibi görünüyor. Daha fazla para, daha fazla harcama, daha fazla canlı ekonomi. Ama sonra fiyatlar yükselir, halkın alım gücü azalır ve en sonunda paranın kendisi sadece bir kağıt parçasına dönüşür. Roma'nın düştüğü hataya biz de mi düşüyoruz? O tüccarların elindeki denarius gibi bizim de cebimizdeki para her geçen gün değer mi kaybediyor? Enflasyon gerçekten kontrol altına alınabilir mi? Bugünün ekonomik sistemleri sanıldığı kadar sağlam mı? Tarih unutulursa tekerrür mü eder? Yoksa tarih ne olursa olsun tekerrür mü eder? Ya da asıl soru, biz bu dersi alacak mıyız? Bu video denarius'un tarihinden ve kullanım amaçlarından halkın içinde kendine edindiği yere yıllar içinde yaşanan gelişmelerden doğan etkilerin ekonomik yönden Roma'da yarattığı kriz ve bu krizi her dönem hisseden ve hissettiren denarius'un süreç içindeki değer kaybından halkın ve denarius'un imparatorlardan çektiklerine ve belki iyi ki ya da ne yazık ki Roma'nın adım adım yıkılışına uzanan bir hikayeydi bizimki. Peki sen olsaydın dünyada her şey zıttıyla var olur der ve bu krizin getirdiği fırsatın mı peşine düşerdin? Olmaz olsun bu düzen der, kenara mı çekilirdin? Yoksa zaten bir kere kral olmuşsunuz belki de hikaye değil. Bu hikayenin ne tarafında olduğumuza bakmak gerek. Bu videoda milattan sonra 33. yılı Roma krizini ele aldık. Bir sonraki Kara Veba adlı video başlığımızda tekrardan görüşmek üzere.